Eğer sana zaman yolculuğunun mümkün olduğunu ama geçmişe döndüğünde her şeyi daha da kötüleştireceğini söyleseydim, yine de gitmek ister miydin? Eğer bu soruya evet diyorsan, Dark'ın ana karakteri Jonas Kahnwald ile aynı kaderi paylaşıyorsun demektir. Kurgu Anatomisi'ne hoş geldin. Netflix'in Alman yapımı dizisi Dark, 2017'de yayımlandığında birçok izleyici onu Stranger Things'in Avrupa versiyonu sandı. Küçük bir kasabada kaybolan çocuklar, gizemli bir mağara, karanlık bir hava. Her şey tanıdık geldi. Ama birkaç bölüm sonra Dark, Stranger Things'ten bambaşka bir yöne saptı. Çünkü Stranger Things geçmişin güzelliğiyle ilgilendi. Dark ise neden-sonuç ilişkisiyle ilgilendi. Stranger Things izleyiciye geçmiş güzeldi dedi. Dark ise izleyicinin yüzüne baktı ve geçmiş seni mahvetti, gelecek de mahvedecek dedi. Bu bir teselli değildi. Felsefi bir mahkumiyetti ve bu mahkumiyet 3 sezon boyunca tek bir saniye bile gevşemedi. Dizinin geçtiği yer olan Winden kasabası ilk bakışta Almanya'nın sıradan bir köşesiydi. Ama aslında bu kasaba zamanın kendisiyle iç içe geçmiş bir labirentti. Winden'daki her şey döngüseldi. Yollar, ilişkiler, acılar ve en önemlisi insanlar. Kasabanın nükleer santrali kontrol edilemeyen gücü, yeraltı mağaraları zamanın geçitlerini, hiç dinmeyen yağmuru ise sürekli bir hüznü temsil etti. Dizi 4 farklı zaman dilimi üzerinden ilerledi. 1953, 1986, 2019 ve 2052. Her zaman diliminde aynı ailelerin farklı kuşakları birbirlerinin kaderini farkında olmadan şekillendirdi. Nielsen ailesi, Kahnwald ailesi, Tiedemann ailesi ve Dobler ailesi. Birbirlerine o kadar bağlandılar ki birinin kaderini değiştirmek diğerlerinin varlığını tehdit etti. Bu yapı ilk bakışta karmaşık göründü ama dizinin asıl derdi izleyiciyi şaşırtmak değildi. Dark, neden-sonuç ilişkisinin insan hayatındaki acımasız işleyişini gözler önüne serdi. Jonas Kahnwald dizinin tam ortasında duran karakterdi ve ilk bakışta sıradan bir genç olarak tanıtıldı. Babası intihar etmişti, annesiyle yaşıyordu, okula gidiyordu, bir sevgilisi vardı. Ama Jonas'ın bu sıradanlığı bir yanılsamaydı. Çünkü Jonas, zamanın düğüm noktasında duran kişiydi. Babasının ölümü bir rastlantı değildi. Jonas'ın gelecekte yapacağı seçimlerin kaçınılmaz sonucuydu. Bu bilgi izleyiciye yavaş yavaş açıklandı ve o anda anlaşıldı ki Jonas'ın attığı her adım aslında kendi trajedisini inşa ediyordu. Dizi burada klasik bir trajedi kalıbı kurdu. Kahraman kaderinden kaçmaya çalıştıkça o kaderi gerçekleştiren kişi yine kendisi oldu. Sofokles'in Kral Oedipus'undan bu yana bilinen bu yapıyı Dark, bilim kurgu çerçevesinde yeniden kurdu ve trajedinin özündeki o dayanılmaz ironiyi hiç sulandırmadı. Jonas'ın karakter yolculuğu 3 aşamada ilerledi. İlk aşama masumiyet dönemiydi. Genç Jonas, babasının ölümünün ardından dünyayı anlamaya çalışan, sevdiklerini korumak isteyen bir gençti. Bu dönemde Jonas'ın gözlerindeki saflık izleyiciyi ona bağlayan temel unsurdu. İkinci aşama zamanın içine çekildiğinde başladı. Jonas geçmişe gittiğinde her müdahalesinin işleri daha da kötüleştirdiğini keşfetti. Babasını kurtarmaya çalıştı ama babasının ölüm sebebinin kendisi olduğunu anladı. Sevgilisi Marta'yı korumaya çalıştı ama Marta'nın ölümüne giden yolu kendi elleriyle döşedi. Bu aşamada Jonas'ın yüzündeki saflık yerini çaresizliğe bıraktı. Dizi bu dönüşümü aceleye getirmedi. Her hayal kırıklığını, her başarısızlığı sabırla gösterdi. Üçüncü aşama ise Jonas'ın Adam'a dönüşmesiydi. Adam yaşlanmış, yüzü yanık izleriyle kaplı, acının ve hayal kırıklığının somutlaşmış haliydi. Ama Adam aynı zamanda Jonas'tı. Bu dönüşüm dizinin en rahatsız edici noktalarından biriydi. Çünkü izleyiciye şunu söyledi: yeterince acı çeken her insan en başta nefret ettiği şeye dönüşebilir. Adam, Jonas'ın gelecekteki hali olduğu kadar acının insanı nasıl tanınmaz hale getirdiğinin de kanıtıydı. Jonas, Adam'a baktığında kendi geleceğini gördü. Ama bunu kabullenmedi ve bu kabullenmeme paradoksun kendisini besledi. Dark'ın anlatı yapısındaki en güçlü unsur, kendi kendini doğuran olayların dramatik bir araç olarak kullanılmasıydı. Bu kavram basitçe şuydu: bir olay kendi kendisinin sebebi olabilir miydi? Dizide bu sorunun cevabı her yere sinmişti. Jonas var olmasaydı Mikkel geçmişe gitmezdi. Mikkel geçmişe gitmeseydi Jonas'ın babası Michael olmazdı. Michael olmasaydı Jonas var olmazdı. Bu döngü kırılamazdı çünkü döngünün her parçası diğer parçaların varlığına bağlıydı. Charlotte Doppler hem kendi anneannesi hem de kendi torunuydu. Bu biyolojik olarak imkansız görünen durum dizinin kuralları içinde tutarlı bir mantığa oturdu. Tannhaus'un kitabı Sigmundus topluluğu, hatta karakterlerin birbirine söylediği bazı cümleler bile kendi kendilerinin kaynağıydı. Hiçbirinin gerçek bir başlangıç noktası yoktu. Dizi bu yapıyı sadece bir bilim kurgu oyuncağı olarak kullanmadı. Onu insanın kendi kaderini yaratma ve o kaderden kaçamama trajedisine dönüştürdü. Her karakter kendi döngüsünün hem kurbanı hem de mimarıydı. Claudia Tiedemann dizinin en az konuşulan ama belki de en önemli karakteriydi. Winden'ın nükleer santralinin müdürü olarak tanıtılan Claudia, ilk bakışta güçlü ve hesapçı bir kadın gibi göründü. Zaman yolculuğunun varlığını keşfettiğinde ise bu hesapçılık bir saplantıya dönüştü.
Claudia'nın tek derdi basit ve herkesin anlayacağı bir şeydi. Kızı Regina'yı kurtarmak. Ama bu basit istek dizinin en karmaşık stratejisini doğurdu. İlk bakışta Claudia da döngünün sıradan bir parçası gibi göründü. Ama 3. sezonda ortaya çıktı ki döngünün dışına çıkmayı başaran tek kişi oydu. Claudia bunu nasıl yaptı? Adam ve Eva gibi büyük hamleler yaparak değil, küçük ve sabırlı adımlarla. Her döngü tekrarlandığında Claudia bir önceki döngüden kalan bilgiyi bir sonrakine taşıdı. Bu dizinin neden sonuç zincirine getirdiği en ince çatlaktı. Döngü kusursuz değildi. Her tekrarda gözle görülmeyecek kadar küçük farklılıklar oluştu. Ve bu farklılıkları fark eden tek kişi Claudia oldu. Adam şiddete başvurdu. Eva yalana başvurdu. İkisi de kaybetti. Claudia ise sabra başvurdu ve kazandı. Claudia'nın zaferi görkemli değildi. Sessiz, yalnız ve neredeyse görünmez bir zaferdi. Bu da dizinin genel bakışıyla örtüştü. Gerçek değişim patlamalarla değil, sabırla geldi. Ulrich Nielsen dizinin en acı karakterlerinden biriydi ve bu acı tamamen anlaşılır bir temele oturdu. Ulrich kaybolan oğlu Mikkel'i bulmak için her şeyi göze almaya hazır bir babaydı. Bu istek izleyicinin yüreğine dokundu. Hangi anne baba çocuğunu kurtarmak için her şeyi yapmazdı ki? Ama Ulrich'in yöntemi yanlıştı. Ulrich sorunu anlamaya çalışmak yerine sorunu yok etmeye kalktı. 1953'e gitti ve çocuk Helge'yi öldürerek bütün zinciri kıracağını düşündü. Ama eylemi hiçbir şeyi değiştirmedi. Tam tersine Helge'nin travmasını yarattı ve gelecekteki olaylar zincirini bizzat başlattı. 1953'te mahsur kaldı. Hayatının geri kalanını bir akıl hastanesinde geçirdi. Onlarca yıl boyunca orada yaşadı. Yaşlandı, aklını yitirdi, unutuldu. Bu dizinin en acımasız ironilerinden biriydi. En kararlı, en öfkeli, en çok ben bir şey yapacağım diyen karakter en çaresiz kalan karakter oldu. Ulrich'in sonu bir uyarıydı. Sistemi anlamadan yapılan her müdahale o sistemi güçlendirdi. Öfke ve kararlılık düşünmeden uygulandığında sadece yıkım üretti. Noah karakteri ise ilk 2 sezonda klasik bir kötü adam gibi çizildi. Gizemli, soğuk ve tehlikeli bir rahipti. Çocukları kaçırdı, zaman makinesi deneyleri yaptı ve her sahnede bir tehdit olarak belirdi. İzleyici Noah'tan korktu ve onu nefretle izledi. Ama 3. sezon her şeyi değiştirdi. Ortaya çıktı ki Noah aslında Adam tarafından kandırılmış, kendi çocuğu Charlotte'dan koparılmış ve inancı bir silah olarak kullanılmış bir kurbandı. Noah'ın Tanrı'ya olan inancını Adam bir kontrol aracına dönüştürmüştü. Noah, büyük planın parçası olduğuna inanarak korkunç işler yapmıştı. Ama aslında Adam'ın satranç tahtasındaki bir piyondan başka bir şey değildi. Noah gerçeği öğrendiğinde yaşanan sahne dizinin en yıkıcı anlarından biriydi. Bu sahne inancın nasıl bir silaha dönüştürülebileceğini ve bir insanın en derin duygularının nasıl sömürülebileceğini gözler önüne serdi. Dark'ın karakter yazımındaki en tutarlı ilkesi burada kendini gösterdi. Dizide doğuştan kötü olan tek bir karakter bile yoktu. Her karakter kendi mantığı, kendi acısı ve kendi kırılma noktası çerçevesinde hareket etti. Kötülük kişisel değildi. Düzenin kendisinden geldi. 3. sezonda devreye giren paralel evren fikri anlatının karmaşıklığını en üst noktaya taşıdı. Martha'nın farklı bir versiyonu ve Eva'nın dünyası, Jonas ile Adam'ın dünyasının ayna görüntüsü olarak işlev gördü. Eva, yani bu diğer dünyanın Martha'sı, Adam'ın tam karşıtı gibi yerleştirildi. Adam her şeyi yok etmek isterken Eva her şeyi korumak istedi. Ama bu karşıtlık yüzeyde kaldı. Çünkü ikisinin yöntemi de aynıydı. Kandırmak, yalan söylemek ve başkalarının acısını kendi amaçları için kullanmak. Burada dizi neden sonuç zincirini ikiye katladı. Tek bir evren değil, 2 evrende aynı döngünün farklı yüzleriydi. Eva, Adam'ın zıttı gibi göründü ama aslında aynı madalyonun diğer yüzüydü. İkisi de acı çekmişti, ikisi de döngüyü yönettiğini sanmıştı. İkisi de yanılmıştı. Bu yapı bazı izleyicilere aşırı karmaşık geldi ve 3. sezon bu yüzden eleştirildi. Ama yapısına dikkatli bakıldığında paralel evren dizinin temel savını güçlendirdi. Sorun zamanda değildi. İnsanın acıya verdiği tepkideydi. Evreni değiştirsen bile insan aynı kaldıysa sonuçta aynı kaldı. Bunun en net örneklerinden biri Ulrich'in Charlotte'la karısını aldatmasıydı. Dark'ın finali televizyon tarihinin en cesur kapanışlarından biri oldu. Claudia'nın keşfettiği gerçek şuydu. Hem Jonas'ın hem Martha'nın dünyası aslında hiç var olmaması gereken dünyalardı. Her iki evrende Tannhaus'un zaman makinesini icat etmesiyle ortaya çıkan bir bozulmanın ürünüydü. Tannhaus trafik kazasında kaybettiği oğlunu, gelinini ve torununu kurtarmak için zamanı bükmüştü. Ve bu bükülme 2 paralel dünyayı yaratmıştı. İşin en acı yanı şuydu. Tannhaus'un derdi bütün karakterlerle aynıydı. Sevdiklerini kaybetmenin acısına dayanamamıştı. Bir babanın sevgisi 2 evren dolusu acıyı doğurmuştu. Claudia bu bilgiyi Jonas'a aktardı. Jonas ve Martha köprünün altındaki kazayı engelleyerek Tannhaus'un ailesini kurtardı.
Bu müdahale zaman makinesinin icat edilme sebebini ortadan kaldırdı ve iki paralel dünyada çöktü. Jonas, Marta ve döngüdeki herkes var olmaktan çıktı. Yok oldular. Dizi ana karakterlerinin varlığını silerek bitti. Bu final izleyiciyi derinden sarstı. Çünkü alışılmış hikaye yapısında kahramanlar ödüllendirilir ya da en azından hatırlanırdı. Dark'ta ise kahramanlar tam anlamıyla silindi. Hiç var olmamış oldular. Ama bu silinme aynı zamanda bir kurtuluştu. Döngü kırılmıştı. Acı sona ermişti. Finalin son sahnesinde Windon'da güneşli bir akşam yemeği masası vardı. O masada oturanlar döngünün dışında kalmış karakterlerdi. Jonas yoktu, Marta yoktu ama acı da yoktu. Bu sahne dizinin 3 sezon boyunca biriktirdiği bütün karanlığın karşıtı olarak işlev gördü ve izleyiciye bir nefes alma alanı sundu. Ama aynı zamanda hüzünlü bir sahneydi. Çünkü izleyici o masada olması gereken ama olamayan karakterleri düşünmekten kendini alamadı. Peki Dark neden bu kadar etkili bir diziydi? Çünkü Dark zaman yolculuğunu bir macera aracı olarak değil, insan ruhunun aynası olarak kullandı. Her karakter zamanın içinde kendi travmasıyla yüzleşti ve bu yüzleşme her seferinde başarısızlıkla sonuçlandı. Ta ki birisi sistemin nasıl çalıştığını anlayıncaya kadar. Dizinin her şey birbirine bağlı sözü sadece bir şema değil, bir insan ilişkileri haritasıydı. Anne babaların hataları çocuklara, çocukların acıları bir sonraki kuşağa aktarıldı. Zaman yolculuğu bu aktarımı gözle görülür hale getirdi. Ama aktarımın kendisi son derece gerçekçiydi. Hepimiz bir döngünün parçasıydık. Ailelerimizden aldığımız kalıpları farkında olmadan tekrar ediyorduk. Dark bu tekrarı kozmik bir ölçüye taşıyarak izleyiciye hem bir bilim kurgu deneyimi hem de derin bir ayna tuttu. Dark'ın dramatik yapısındaki tek tartışmalı nokta 3. sezonun bilgi yoğunluğuydu. İlk 2 sezon her bölümde bir ya da 2 büyük açıklama yaparak izleyiciyi kontrollü bir şekilde ilerletmişti. Ama 3. sezon paralel evrenlerin, yeni karakterlerin ve farklı zaman çizgilerinin ağırlığı altında nefes almakta zorlandı. Bu durum anlatının duygusal etkisini zaman zaman zayıflattı. Çünkü izleyici karakterlerin acısını hissetmek yerine olayları çözmeye çalışmakla meşgul oldu. Yine de bu eleştiri dizinin bütünündeki başarıyı gölgelemedi. Dark 3 sezonla başladı ve 3 sezonla bitti. Her soruyu cevapladı, her döngüyü kapattı. Günümüz televizyonunda hikayesini bilen ve o hikayeyi tam zamanında bitiren bir dizi bulmak neredeyse imkansızdı. Bu açıdan Dark sadece iyi bir bilim kurgu dizisi değildi. Aynı zamanda nasıl hikaye anlatılması gerektiğinin dersini verdi. Sonuç olarak Dark, televizyon tarihinde çok az yapımın ulaştığı bir anlatı bütünlüğüne sahipti. Her sahne bir sonraki sahnenin hazırlığıydı. Her karakter bir başka karakterin aynasıydı ve her döngü dizinin temel düşüncesini pekiştirdi. İnsan acı çektiğinde o acıyı kontrol etmeye çalıştı. Kontrol etmeye çalıştıkça acıyı büyüttü ve ancak acının kendisinden vazgeçtiğinde özgürleşti. Jonas'ın yok oluşu bir kayıp değildi, bir kurtuluştu. Dark bize şunu anlattı. Bazı düğümler çözülmez, kesilir ve bazen en büyük cesaret var olmaktan vazgeçmekti. Eğer bu analiz seni düşündürdüyse ve daha fazla karakter çözümlemesi görmek istiyorsan Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.